Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un en çok satan serisi Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonunu birlikte inceleyeceğiz. Yani 3. nesil Tab S6 Lite'ı birlikte inceleyeceğiz. Bu cihazın 2022 versiyonu özellikle öğrenciler için benim en çok önerdiğim tabletlerden biriydi. Peki yeni versiyonu alınır mı? Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Ayrıca bu tarz tablet incelemeleri daha sık gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tablet incelemelerinin devamı size bağlı. Şimdi ilk olarak fiyatlara bakalım. Tab S6 Lite'ın 4 GB RAM, 128 GB'lık versiyonu Avrupa'da 300 Euro iken ülkemizde 9500 bandında bulabilmek mümkün. Ve videoyu sonradan izliyorsanız fiyatlar değişmişse açıklama ve yorumlarda Tab S6 Lite'ın güncel linkleri olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan ilk izlenim olarak oldukça premium bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bandında yekpare tam olarak metal bir kasayla gelmesi gerçekten güzel. Kalınlık ve ağırlığı da ideal diyebilirim. 465 gram ağırlığıyla tek elle kullanıma da uygun bir cihaz diyebilirim. Ekran boyutu büyük olmasına rağmen tek elle kullanırken hiçbir problem yaşamıyoruz ve bunun en büyük sebebi de ağırlığın kasaya orantılı dağıtılmış olması. Bu sayede eli yormayan ve gerçekten de ergonomik bir yapısı var ve 7 mm kalınlığıyla da en ince tabletlerden biri. Özellikle elimdeki bu siyah renkte cihaza gerçekten farklı bir hava katıyor ama parmak izini epey bir bırakıyor. Tasarım yönünde benim için çok büyük bir artısı yok ama halen kullananlar için güzel bir artı. 3.5 mm'lik jack girişini Tab S6 Lite'da görüyoruz. Tabletin üst ve alt kısmında aynı hizada olan stereo hoparlörleri görebiliyoruz ve bu hoparlörler AKG desteğiyle beraber ses yüksekliği, ses kalitesi ve basslar ve tizlerdeki ayrımı oldukça iyi bir şekilde yapıyor. Uygun fiyatlı bir cihaza göre gerek müzik dinlerken gerekse içerik tüketirken ses kalitesini gayet beğendim. Burada Samsung hoparlörden kısmamış. Ekran kısmında 10.4 inç Full HD Plus 224 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken TFT bir paneli burada görüyoruz. Renklerdeki doğruluk, doygunluk ve canlılık tarafında fiyatına oranla da yeterli bir ekran. İçerik tüketirken, video izlerken veya oyun oynarken de ekran kalitesi bizi üzmüyor. Genel olarak çoğu kullanıcı için yeterli bir ekran diyebilirim. Fakat ekran 60 Hz. 3 nesil güncellenmiş bir tablette bu fiyat bandı için en azından 90 Hz beklerdim. Yani ekran yönünde 2022 versiyonuyla aynı. Ama dediğim gibi ekran kalitesi olarak kötü bir cihaz değil. Fiyatının üstünde de altında da değil, tam olarak orta seviyede. Donanım kısmında Galaxy A25'te gördüğümüz ısınma ve verimlilik tarafında iyileştirilmiş olan Exynos 1280'i görüyoruz. Geekbench'te tek çekirdek 977, çoklu çekirdekte 2059 almayı başarıyor. Yani Snapdragon tarafında 750G'ye denk bir işlemci ve bu işlemci kesinlikle performans odaklı değil. Tam olarak öğrenciler ve gündelik kullanım için üretilmiş ve 4 GB RAM, 128 GB depolamada Tab S6 Lite'da var. Oyunlarda da PUBG'de hangi ayarı alırsak alalım HD grafiklerde de akıcıda da 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Aslında Exynos 1280 45 FPS'i de destekleyebilecek bir işlemci fakat PUBG tarafında bir kısıtlama var. FPS dalgalanmaları çok nadir diyebilirim. Yani sabit 30 FPS'i rahatlıkla veriyor. Bir saat aralıksız şekilde PUBG oynadığımız zaman da işlemcide throttle yani performansta bir düşüş yaşamıyoruz. Uzun süreli oyunlarda da idare ediyor. Genshin Impact gibi şu anda cihazları en çok zorlayan oyunda 15-20 FPS bandında oynatıyor. Genshin harici diğer oyunlarda bir problem yaşamıyoruz. Eğer birinci odağınız oyun değilse arada bir oyun oynamak için kullanılabilecek bir cihaz. Asphalt 9 gibi diğer oyunlarda da 45 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Bu tabletin asıl olayı yani gündelik kullanıma geldiğimizde uygulamalarda, menü geçişlerinde ve birden fazla uygulamayı aynı anda açtığımız zaman da donma, kasma problemleri yaşamıyoruz. Tabii ki burada aynı anda iki oyunu çalıştırmak veya video edit gibi yüksek performans isteyen işler için Tab S6 Lite uygun bir cihaz değil. Bu noktada 8 Gen 2'li Tab S9 gibi üst seviye modellere yönelmek gerekiyor ve Tab S6 Lite'ın en önemli artılarından biri yanında kalemiyle gelmesi. Kalemin malzeme kalitesi ve tutuş hissiyatını gayet beğendim ve kullanırken de oldukça tepkisel bir şekilde çalışıyor. Okuldayız veya YouTube'dan video izlerken aynı anda not almamız gerekiyor. Bu noktada senkronizasyon en önemli detay.
detay Tabes 6 Lite'la gayet sorunsuz ve sanki kağıda yazıyormuş gibi gecikmesiz bir deneyim alıyoruz. Not alırken de oldukça keyifli bir deneyim veriyor ve not alırken güzel detaylardan ses efektiyle sanki çizim yaparken gerçekten bir kalem kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Kalem kullanırken bir diğer detay da basınç sensörü. Basınç algılama Tabes 6 Lite'da yok. Yani az bastırdığımızda ince yazı, çok bastırırsak kalın bir font olmuyor. Bu fiyat bandında da zaten basınç sensörü beklemiyordum. Genel deneyimiyle kalemin hissiyatı ve yazarken vermiş olduğu performans tableti not almak için kullanacaksanız kesinlikle yeterli. Yani Tabes 6 Lite'ın kalemle kullanım deneyimi benden tam notu aldı. Kalemle işimiz bittiğinde de kalemi yan tarafa getirdiğimizde direkt olarak yapışıyor. Kamera kısmında da arka tarafta 8 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz. Bu kameralar daha çok toplantılar veya online dersler için kullanılabilecek düzeyde. Tabi bu fiyat bandında bir tabletten kamerada bunun dışında bir şey bekleyemeyiz. 7040 mAh'lik bir batarya ile gelirken batarya performansı beni gayet memnun etti. Burada oyun oynarken de gündelik bir kullanımda da her türlü senaryoda benim 2 günümü tam olarak çıkartıyor. Burada batarya deneyimini artıran detay ekran tarafında eksi dediğimiz ancak bataryaya olumlu bir katkı sağlayan 60 Hz'lik panel ve Exynos 1280. Öğrencisiniz ve sadece not almak için kullanıyorsunuz. O zaman tek şarjda 3 güne kadar götürüyor ve önemli artılardan biri de Samsung DeX desteği artık Tabes 6 Lite'da da var. Uygulamaları tek tek açıp aynı anda kullanabiliyoruz ve klavye mouse bağlayarak da bir bilgisayar hissiyatı veriyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3'ü görürken yüz tanıma özelliği de Tabes 6 Lite'da var. Gayet hızlı ve sorunsuz şekilde çalışıyor. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Dostlar şimdi en önemli kısım yani deneyim, fiyat, özellik. Her açıdan Tabes 6 Lite'ı değerlendirirsem bu tablet tam olarak öğrenciler ve iş odaklı yapılmış diyebilirim. İster lise ister üniversite hiç fark etmez. Not almak için oldukça kullanışlı ve keyifli bir deneyime sahip. Video, dizi, film izlemek için ve gündelik kullanım odaklı Samsung istiyorum diyenlere Tabes 6 Lite'ı rahatlıkla önerebilirim. Ama oyun odaklı, performans odaklı bir tablet arıyorsanız Tabes 6 Lite kesinlikle uygun değil. Uygun fiyatta bir alternatif olarak Tabes 7 FE, performans olarak üst seviye bir beklentimiz varsa da 8 Gen 2'li Tabes 9 ailesine bakmak gerekiyor. Bu tabletin genel olarak en önemli artısı bataryası, güncelleme desteği ve S Pen'i diyebilirim. Eksi taraflar ekranın 60 Hz olması ve 4 GB RAM. Oyunla işiniz yoksa içerik tüketimi ve öğrenciler için alınabilecek en mantıklı cihazlardan biri. Tabes 6 Lite'ı alabileceğiniz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve son olarak fiyatına oranla deneyimiyle bir not verecek olursam benden 7 puanı aldı. Peki sizce Tabes 6 Lite alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Tablet incelemelerinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tablet incelemelerinin devamı size bağlı. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.